Bir koridor düşün. Sarıya çalan duvar kağıtları, nemli halı kokusu, tavandan gelen kesintisiz floresan uğultusu. Kapı yok gibi ama odalar bitmiyor. Pencere yok gibi ama mekan genişliyor. İnsan yok gibi ama sanki biraz önce biri oradaymış gibi hissediyorsun. İşte Backrooms efsanesi tam olarak bu hisle başladı. Bir canavardan önce gelen korku, bir saldırıdan önce gelen boşluk ve insanın zihnine şu soruyu bırakan tuhaf bir mekan. Buraya nasıl geldim ve buradan gerçekten çıkabilir miyim? Backrooms, internet kültüründen doğmuş modern bir korku efsanesidir. En basit anlatımıyla Backrooms, gerçekliğin arkasında yanlışlıkla düşülen, sonsuz gibi uzayan, terk edilmiş iç mekanlardan oluşan hayali bir labirenttir. Ama onu özel yapan şey sadece sonsuz oda fikri değildir. Backrooms'un asıl gücü çok tanıdık ama aynı anda çok yanlış görünen mekanlardan gelir. Bir ofisin arka odası, boş bir alışveriş merkezi koridoru, gece yarısı açık kalmış bir otel katı, çocukken gittiğin havuza benzeyen ama içinde kimsenin olmadığı mavi fayanslı bir alan. Bu yerler aslında korkunç değildir. Ama fazla boş olduklarında, fazla sessiz olduklarında, fazla yarım kalmış göründüklerinde zihnimiz onları tehdit gibi algılamaya başlar. Backrooms'ta tam burada ortaya çıkar. Korku, gördüğümüz şeyden değil, göremediğimiz şeyin ihtimalinden doğar. Backrooms'un kökeni genellikle 2019 yılında 4chan'da paylaşılan bir görsele ve ona eşlik eden kısa metne dayandırılır. Bu görselde sarı duvar kağıtları, floresan ışıklar ve boş ofis benzeri bir alan vardı. Metinde ise gerçekliğin dışına no clip yaparak düşülen ve milyonlarca mil kareye yayılan arka odalar fikri anlatılıyordu. No clip ifadesi video oyunlarından gelir. Normalde karakterin içinden geçemeyeceği duvarların, zeminlerin veya sınırların içinden yanlışlıkla geçmesi anlamına gelir. Yani Backrooms efsanesinde kişi bir kapıdan geçmez, bir ritüel yapmaz, bir harita bulmaz. Sanki gerçekliğin kodunda küçük bir hata oluşur ve insan ait olmadığı bir yere kayar. Başlangıçta Backrooms çok daha basitti. Sonsuz sarı odalar, uğultulu ışıklar, nemli halılar ve yalnızlık. Sonradan internet toplulukları bu fikri büyüttü. Level sistemleri, yaratıklar, koloniler, eşyalar, tehlike sınıfları ve kaçış yolları eklendi. Bugün Backrooms tek bir yazarın değil, birçok topluluğun büyüttüğü ortak bir dijital folklor evrenidir. Backrooms Wiki'de kendisini seviyeleri, varlıkları, objeleri ve olayları belgeleyen 2020'den beri süren katkıya açık bir kurgu projesi olarak tanımlar. Backrooms ilk başta level olarak mı ortaya çıktı? Hayır. Backrooms'un ilk çekirdeği bildiğimiz anlamda Level 0, Level 1, Level 2 şeklinde detaylı bir sistem değildi. İlk fikir daha soyuttu. Gerçekliğin dışında kalan, sonsuz ve terk edilmiş bir arka alan. Level sistemi ise sonradan topluluklar tarafından geliştirildi. Kane Parsons da A24 podcast'inde Backrooms etrafında bazı wiki topluluklarının oyun benzeri level sistemi kurarak bu fikri genişlettiğini ama Backrooms'un tek ve tamamen tutarlı bir evren olmadığını söyler. Bu çok önemli. Çünkü Backrooms'u anlatırken iki farklı katman vardır. Birincisi orijinal internet efsanesi, ikincisi sonradan büyüyen topluluk evreni. Orijinal efsane daha sessiz, daha soyut ve daha psikolojiktir. Topluluk evreni ise daha oyunvari, daha keşif odaklı ve daha sistemlidir. Backrooms'u anlamak için liminal space kavramını bilmek gerekir. Liminal kelimesi eşik, ara durum, geçiş hali anlamına gelir. Merriam-Webster sözlüğü liminal kelimesini bir eşikte bulunma ya da iki durum arasında kalma hali olarak tanımlar. Liminal space ise Türkçe'ye eşik mekan, geçiş mekanı ya da ara mekan olarak çevrilebilir. Örneğin boş okul koridoru, gece kapanmış AVM, otelde uzun bir koridor, sabaha karşı bomboş havaalanı.
terk edilmiş havuz, kullanılmayan ofis katı. Bu yerlerin ortak özelliği şudur. Normalde geçmek için vardırlar, kalmak için değil. Bir koridorun amacı seni bir yerden başka bir yere götürmektir. Ama koridorun içinde tek başına uzun süre kaldığında mekan anlamını kaybeder. İşte liminal mekanın tekinsizliği burada başlar. Backrooms bir liminal space örneğidir. Ama her liminal space backrooms değildir. Liminal space daha geniş bir estetik ve psikolojik kavramdır. Backrooms ise bu estetiğin korku evrenine dönüşmüş internet folklorundaki en ünlü hallerinden biridir. Backrooms'un korkutucu olmasının sebebi doğrudan bir canavar göstermesi değildir. Asıl korku mekanın yanlış hissettirmesidir. İnsan zihni mekanları sürekli okur. Kapı nerede? Çıkış nerede? Işık nereden geliyor? Başka insan var mı? Burası güvenli mi? Backrooms bu soruların hiçbirine net cevap vermez. Mekan tanıdıktır ama işlevsizdir. Aydınlıktır ama güvenli değildir. Sessizdir ama huzurlu değildir. Boştur ama yalnız hissettirmez. Aksine sanki görünmeyen bir şeyin dikkatini çekmişsin gibi hissettirir. Tekinsizlik hissi tanıdık olanla yabancı olanın birbirine karıştığı yerde doğar. Ev gibi ama ev değil. Ofis gibi ama ofis değil. Gerçek gibi ama tam gerçek değil. Zihin bu çelişkiyi çözemez. Çözemediği şeyi de tehdit olarak işaretler. Backrooms bu yüzden çalışır. Bize bağırmaz, peşimizden koşmaz. Sadece orada durur. Ve bazen sadece bir yerin orada durması bile yeterince korkutucudur. Backrooms efsanesi 2026'da A24 tarafından sinemaya taşındı. A24'ün resmi sayfasında film 2026 yapımı olarak listeleniyor. Yönetmen Kane Parsons, senarist Will Sudik, oyuncular arasında Chiwetel Ejiofor ve Renate Reinsve yer alıyor. Filmin resmi sinopsisi ise oldukça kısa. Bir mobilya mağazasının bodrumunda tuhaf bir kapı belirir. Bu kısa cümle bile Backrooms'un ruhuna uygun. Çünkü Backrooms korkusu çoğu zaman büyük bir açıklamayla başlamaz. Küçük bir sapmayla başlar. Normal bir mağaza, normal bir bodrum, normal bir kapı ama kapının ardında normal olmayan bir şey vardır. Kane Parsons, Backrooms'u YouTube'daki analog korku ve found footage estetiğiyle yeniden popülerleştiren isimlerden biri olarak öne çıktı. A24 podcast'inde Parsons, Backrooms'a başlangıçta internette rastladığı tuhaf ve ilgi çekici bir fikir olarak yaklaştığını, sonra liminal mekan fotoğraflarından etkilenerek Blender'da bu hissi video formatına taşımak istediğini anlatır. Yani film sadece bir internet efsanesinin uyarlaması değil, aynı zamanda internet çağında korkunun nasıl değiştiğini gösteren bir örnek. Eskiden korku ormandaki kulübede saklanırdı. Şimdi bazen bir ofis halısının altında saklanıyor. Backrooms tamamen kurgusal bir evrendir. Ama efsane içinde oraya girmenin bazı teorileri anlatılır. En bilinen fikir no clip'tir. Yani kişi gerçekliğin sınırlarından yanlışlıkla geçer. Bir duvara fazla hızlı yaslanır, bir merdivende yanlış noktaya basar, bir odadan çıkarken mekan anlık olarak bozulur ve insan normal dünyanın arkasındaki boşluğa düşer. Bazı anlatılarda bu geçiş bilinçsizce olur. Bazılarında ise belirli mekanların zayıf noktaları olduğu söylenir. Terk edilmiş binalar, boş koridorlar, depo arkaları, bodrumlar, otokatları, kamu binalarının kullanılmayan bölümleri. Ama bu teorilerin tamamı Backrooms kurgusunun parçasıdır. Gerçek dünyada kanıtlanmış bir Backrooms'a giriş yöntemi yoktur. Zaten bu efsanenin gücü de buradadır. İnsan bir kapıyı açarken gerçekten başka bir boyuta geçeceğini düşündüğü için değil. Bazen normal bir kapının bile zihninde böyle bir ihtimali uyandırabileceği için ürperir. Backrooms evreninde yüzlerce,
Hatta farklı wikilere göre binlerce seviye anlatılır. Ancak en bilinenler genellikle ilk seviyelerdir. Level 0, Threshold yani sarı koridorlar. Level 0, Backrooms'un en ikonik seviyesidir. Sarı duvar kağıtları, nemli halılar, floresan uğultusu ve birbirine benzeyen sonsuz odalarla tanınır. Wikidot da Level 0, Threshold olarak adlandırılır ve sarı cehennem hissi veren ofis veya arka oda labirenti şeklinde anlatılır. Tehlikesi çoğu zaman doğrudan saldırı değildir. Asıl tehlike yön kaybı, susuzluk, yalnızlık, zaman algısının bozulması ve psikolojik çöküştür. Burada insanı tüketen şey bir yaratık değil, mekanın kendisidir. Level 1, Habitable Zone. Level 1, bazı anlatılarda daha yaşanabilir bir bölgedir. Wikidot da Habitable Zone olarak geçer. Kaynaklar, yerleşimler ve insan gruplarıyla karşılaşma ihtimalinden söz edilir. Fakat aynı zamanda çeşitli varlıklar ve tehlikeli fenomenler de bulunur. Bu seviye, Backrooms evreninin oyunvari tarafını güçlendirir. Artık sadece kaybolmak yoktur. Topluluklar vardır. Kaynak arama vardır. Güvenli bölge bulma vardır. Ama güvenli görünmesi gerçekten güvenli olduğu anlamına gelmez. Level 2, Abandoned Utility Halls. Level 2 genellikle tesisat koridorları, borular, bakım tünelleri ve daha endüstriyel bir atmosferle anlatılır. İlk level listelerinde Abandoned Utility Halls olarak yer alır. Burada korku daha klostrofobiktir. Dar koridorlar, sıcak borular, metal sesleri ve sürekli bir teknik alan hissi vardır. Level 0 boşlukla korkutur, Level 2 sıkışmışlıkla korkutur. Level 3 ve sonrası. Sonraki seviyeler topluluk anlatılarına göre çok değişir. Bazıları elektrik odaları, bazıları oteller, bazıları şehirler, bazıları sonsuz havuzlar, bazıları ormanlar ya da rüya benzeri alanlar olarak betimlenir. Backrooms evreninde kesin tek bir kanon yoktur. Bu yüzden en doğru level listesi demek zordur. Daha doğru ifade şudur: Backrooms, ortak yazılan ve sürekli değişen bir korku mitolojisidir. Backrooms'taki tehlikeler 3 ana başlıkta düşünülebilir. Birincisi, çevresel tehlikeler. Sonsuz koridorlar, yön kaybı, yiyecek ve su eksikliği, ışıkların bozulması, kapalı alan hissi, sıcaklık değişimleri, dar geçitler ve çıkışsız odalar. İkincisi, psikolojik tehlikeler. Yalnızlık, zaman algısının bozulması, ses halüsinasyonları, takip edilme hissi, tekrar eden görüntüler ve buradan hiç çıkamayacağım düşüncesi. Üçüncüsü ise evrenin sonradan eklenen varlıklarıdır. Bazı anlatılarda gülümseyen yüzler, karanlıkta hareket eden gölgeler, insanı taklit eden varlıklar ya da belirli level'lara özgü yaratıklar bulunur. Ama Backrooms'un en güçlü hali, yaratığı göstermeden de korkutabilmesidir. Çünkü bazen en korkutucu şey bir canavarın seni izlemesi değildir. Bazen en korkutucu şey hiçbir şeyin olmamasıdır. Ve hiçbir şeyin olmaması çok uzun sürdüğünde insan zihni bunu bir şeye dönüştürmeye başlar. Backrooms tamamen kurgusal olduğu için bu stratejiler gerçek bir hayatta kalma rehberi değil, evren içi anlatı mantığıdır. Yine de Backrooms hikayelerinde bazı ortak stratejiler öne çıkar. Panik yapma. Çünkü panik yön duygusunu yok eder. Aynı görünen koridorlarda işaret bırak. Ama işaretlerin değişebileceğini veya kaybolabileceğini unutma. Sesleri takip ederken dikkatli ol. Çünkü bazı anlatılarda ses yardım değil, tuzak olabilir. Işık kaynaklarını takip et ama körü körüne güvenme. Aydınlık her zaman güvenli demek değildir. Level 0'da uzun süre kalmamaya çalış. Çünkü asıl tehlike bazen saldırı değil, yalnızlık ve kaynak eksikliğidir. Level 1 gibi daha yaşanabilir alanlarda yerleşim veya grup bulmak avantaj sağlayabilir. Ancak topluluk anlatılarında her grup güvenilir değildir. Almond Water gibi bazı objeler Backrooms evreninde yardımcı kaynak olarak anlatılır. Wikidot'ta Almond Water birçok seviyede bulunabilen
faydalı bir obje olarak geçer. Ama bütün bu stratejilerin altında tek bir kural vardır. Backrooms'ta hayatta kalmak sadece kaçmak değildir. Mekanın seni nasıl düşündürdüğünü fark etmektir. Çünkü Backrooms önce bedenini değil, algını yorar. Backrooms internet efsanesi büyüdükçe etrafında birçok komplo teorisi de oluştu. Bazı teoriler Backrooms'un gizli bir devlet deneyi olduğunu söyler. Bazıları terk edilmiş tesislerin, askeri araştırmaların veya bilinmeyen laboratuvarların bu evrenle bağlantılı olduğunu iddia eder. Kane Pixels'in popülerleştirdiği anlatılarda da araştırma kurumları, deneyler ve gerçekliğin arkasında açılan yapay geçitler gibi temalar öne çıkar. Başka teoriler ise Backrooms'u simülasyon fikriyle bağdaştırır. Eğer evren bir simülasyonsa, Backrooms'ta bu simülasyonun hatalı yüklenen, kullanılmayan veya silinmemiş alanları olabilir mi? Bazılarına göre Backrooms, rüyaların fiziksel halidir. Bazılarına göre çocukluk hafızasının bozulmuş bir kopyasıdır. Bazılarına göre ise modern mimarinin ruhsuzluğuna verilen kolektif bir tepkidir. Peki bunların gerçeklik payı var mı? Fiziksel anlamda Backrooms'un gerçek olduğuna dair güvenilir bir kanıt yoktur. Ama psikolojik ve kültürel anlamda gerçek bir karşılığı vardır. Çünkü Backrooms'un anlattığı his gerçektir. Boş alışveriş merkezlerinde duyduğumuz huzursuzluk gerçektir. Gece otel koridorunda hissettiğimiz tekinsizlik gerçektir. Terk edilmiş bir okulun içinde zamanın durmuş gibi görünmesi gerçektir. Çocuklukta tanıdık gelen ama artık yabancılaşmış mekanlara bakarken yaşadığımız o garip his gerçektir. Backrooms belki gerçek bir yer değildir ama zihnimizde açtığı kapı gerçektir. Backrooms'un bu kadar yayılmasının sebebi sadece korkutucu olması değildir. Çünkü Backrooms, modern insanın yaşadığı bazı duygulara çok iyi temas eder. Yalnızlık, yönsüzlük, aynılaşmış mekanlar, kurumsal binalar, kimliksiz ofisler, sonsuz koridorlar, algoritmaların içinde kaybolma hissi. Eskiden korku hikayelerinde lanetli şatolar vardı. Bugünün korkusunda ise terk edilmiş ofis katları var. Çünkü çağ değişti. Modern insan için labirent artık taş duvarlı bir zindan değil. Bazen bir alışveriş merkezi, bazen bir çağrı merkezi, bazen bir otel koridoru. Bazen de internette sonsuza kadar kaydırılan bir ekran. Backrooms bu yüzden sadece bir creepypasta değildir. O, dijital çağın kaybolma hissidir. Backrooms'a baktığımızda aslında üç farklı şey görürüz. İnternet efsanesi, liminal mekan estetiği, psikolojik korku modeli. İlk bakışta sadece sarı duvarlardan ve boş odalardan oluşuyor gibi görünür. Ama derine indikçe bizi rahatsız eden şeyin duvarlar olmadığını anlarız. Bizi rahatsız eden şey mekanın insansız kalmasıdır. İşlevini kaybetmesidir. Tanıdık görünmesine rağmen bizi kabul etmemesidir. Backrooms, burada bir şey var korkusundan çok daha güçlü bir korkuya dokunur. Burada hiçbir şey yok. Ama ben hala güvende hissetmiyorum. Belki de bu yüzden unutulmazdır. Çünkü Backrooms bize bilinmeyen bir canavarı değil, tanıdık dünyanın bozulmuş bir kopyasını gösterir. Ve bazen insanı en çok korkutan şey tamamen yabancı olan değil, neredeyse tanıdık olandır. Peki sence Backrooms sadece bir internet efsanesi mi? Yoksa modern dünyanın boş mekanlara ve yalnızlığa yüklediği kolektif bir korku mu? Bu atmosfer ilgini çektiyse The Truman Show, Cube, Severance ve House of Leaves gibi yapımlara da göz atabilirsin. Hepsi gerçeklik algısı, kapalı alanlar ve tekinsizlik hissiyle farklı şekillerde oynar. Yorumlarda kendi düşünceni yaz. Kayıp listede her iz bir soruya çıkar. Abone olmayı, videoyu paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dosyada görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.